Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Gurbetçi bir vatandaşımız üniversiteyi kazanıyor, tıp fakültesini kazanıyor ancak ikinci sınıftayken üzücü bir şekilde cilt kanserine yakalanıyor. Cilt kanserine yakalanınca dersleri kötü gidiyor ve okulu bırakmak zorunda kalıyor. Ardından öyle bir olaya girişiyor ki kendisini hapiste buluyor. Bu gurbetçi vatandaşımız, Özlem adlı gurbetçi vatandaşımız maalesef üst komşusunun doktor diplomasını taklit ediyor ve kendisine internetten bulmuş olduğu doktor sicil numarasıyla bir sahte doktor diploması yapıyor. Ardından da hastanelere iş başvurusunda bulunuyor. Kendisi kalp doktoru olarak, kardiyoloji doktoru ve doktor asistanı olarak çalışıyor ve takma isim olarak da Ezo ismini kullanıyor arkadaşlar. Ve son yapmış olduğu iş başvurusunda olay anlaşılıyor. Savcılığa intikal ediyor. Savcı yapmış olduğu soruşturmada bu kişinin 15 ayrı yere iş başvurusunda bulunduğunu, bazı hastanelerde çalıştığını, hatta operasyon gereken, cerrahi müdahale gereken günlerde rapor alarak hastaneden uzaklaştığını, hastane yönetiminin kendisini sıkıştırdığında ise başka bir hastaneye geçtiğini ya da istifa ettiğini ifade ediyor. Savcının bu soruşturma dosyasında yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz, mahkemeye çıkan Özlem adlı bu gurbetçi vatandaşımız yaşamış olduklarını da şöyle anlatıyor. Çok enteresan arkadaşlar. Son duruşmasında yaptıklarından dolayı kendisinden nefret ettiğini söylüyor. 2014 yılında tıp fakültesine kayıt yaptıran ancak doktor olma hayali cilt kanserine yakalanınca sona eren Özlem adlı kadın tutuklu kaldığı sürenin kendisine çok iyi geldiğini mahkemede söylüyor. Kansere yakalandıktan sonra kötü notları nedeniyle üniversiteyi ikinci senesinde bırakmak zorunda kalan Özlem, ev sahibinin diplomasını taklit ettiğini, internetten bir doktor numarası alıp ismini Ezo olarak değiştirdiğini mahkemede itiraf etti. Kardiyoloji doktoru ve doktor asistanı olarak iki hastanede çalışan Özlem, tutuklanma beni çıkamayacağım bir durumdan çıkarttı deyip hakimden beraat etmesini istedi. Mahkeme savcısı Özlem'in cerrahi müdahalede bulunması gerektiği günlerde rapor aldığını, sıkıştırılmaya başlandığında ise hastane değiştirdiğini aktardı. Özlem'in sahte diploma ve belgelerle 15 sağlık kuruluşuna başvurduğunu da ifade eden savcı kendisinin cezalandırılmasını istedi. Arkadaşlar, insan psikolojisi enteresan. Yani tıp fakültesine girdiğine göre akıllı, zeki bir insan. Bu konuda şüphe yok. Ama gelin görün ki bazı insanların kafası böyle Ali Cengiz oyunlarına daha iyi çalışıyor. Hepimizin çevresinde vardır. Kafasını aslında iyi şeylere çalıştırsa daha çok başarılı olacak ama böyle kötü şeylere, kötü yollara başvurunca doğal olarak da sonucu KODES oluyor. Üzücü bir durum. Şimdi Hollanda medyasında bu haber manşetlerden verildi. Sahte doktor Türk diye. Tabii bizleri de derinden üzdü. Ama ne ilk olacak ne de son. Bakın Almanya'da yine bir gurbetçi vatandaşımız sahte doktor diplomasıyla bir aşı merkezinin başına getirildi. Kendisi tesadüf eseri, kendisinin yanında altında çalışan başka bir doktorun hangi okuldan mezun oldun, senin okulunda neler yapıyordun sohbetinden sonra onun o okuldan mezun olmadığını, tıp fakültesini okumadığını anlıyor, gidiyor kendisini şikayet ediyor. Yapılan soruşturma sonucunda bu kişinin bir dolandırıcı olduğu, doktor falan olmadığı ortaya çıkıyor. O da şu anda cezaevinde. Geçtiğimiz günlerde onun da ilk duruşması yapıldı. Ben kimseye zarar vermedim diyor. Hakim de şunu söyledi, enteresan. Hiç kimseyi sağlığını etkileyecek müdahalede bulunmamıştır diye hüküm verdi. Yani enteresan, adam diyor ve doktor diploması yapıyor. Adamı sağlık aşı merkezinin başına getiriyorlar. Yani doktorların başına 30-35 kişinin çalıştığı kurumun başında adam. Bir de ne enteresan, neden korkmuyorlar anlamıyorum. Ya seni tanıyan biri çıkmayacak mı kardeşim? Seni şikayet eden biri çıkmayacak mı? Neyine güveniyorum? Seni tanıyan biri çıksa dese ki
Ya kardeşim sen hangi ara doktor oldun dese ne diyeceksin? Çok merak ediyorum. Yani gerçekler saklanır ama ölmez arkadaşlar. Er ya da geç gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yani anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Enteresan ya. Hangi ruh hali, hangi psikoloji insanları bu tarz dolandırıcılıklara itiyor? Bir de bakın arkadaşlar, dolandırıcı o kadar çok ki her yerde var ama sağlık gibi bir konuda bu kadar rahat olmaları bu insanların ruh sağlıklarıyla ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, tıpla ilgili hiçbir bilgin yok. Hani dersin ki ben ne bileyim muhasebeciyim, 3-5 tane rakamı toplarsın bilmiyorum hani, ama ben doktorum diyorsun, insanlara ilaç yazıyorsun, insanları tedavi, yani senden şifa bekleyen insanları bir şekilde dolandırıyorsun, kandırıyorsun. Onların sağlıklarını belki kötüye gitmelerine neden oluyorsun. Düşünsenize, bu kadın, bu Özlem denilen kadın kim bilir kaç kişiye yaptı bunu. Bir de kendi ailesinden, kendi çevresinden bunu nasıl saklıyorlar anlamıyorum. İlla ki bir tanesi şikayet eder. Yani anası babası demiyor mu kızım sen hangi ara doktor oldun? Tamam, Allah kimsenin başına vermesin. Yani kötü bir hastalığa yakalanmış. Belli ki psikolojisi bozulmuş. İçinde kalmış doktorluk. Bunu da anlıyorum ama yani kaş yapayım derken göz çıkartılmaz ki. Yani doktorculuk bir oyun değil ki. Hani evcilik oyunu, doktorculuk oyunu oynamıyorsun ki. Enteresan arkadaşlar. Gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. Yoksa hani baktığımız zaman dünyanın en müreffeh ülkelerinden bir tanesinde yaşıyorsunuz kardeşim. Bundan 60 yıl önce bizim dedelerimiz Avrupa'ya gelirken ekmek parası kazanabilmek için, tutunabilmek için, bir traktör alabilmek için, bir eve alabilmek için Avrupa'ya geldiler. Ama bugün bu insanlar görüyoruz ki bu geçmişlerini unutmuşlar. Alın teri dökerek helal yoldan para kazanan babalarımızı, dedelerimizin bu emeklerini yok sayıyorlar. Bir anlamda da çok özür diliyorum ben sizlerden. Birilerine rahat batıyor arkadaşlar. Bak, Türkiye'nin halini biliyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Beni takip edenler bilir. Ekonomik olarak ana vatanımız gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde. İnsanlar geçinmekte büyük zorluk çekiyor. Bak, yaşadığın ülkede euro artmış gidiyor. Sen Türkiye'ye izne gittiğin zaman da öyle ya da böyle arkadaşlar oradaki insanlardan daha rahat günler geçiriyorsun. Hepimiz görüyoruz değil mi? Kabul ederiz etmeyiz ayrı bir şey. Bak, bu ayrı bir tartışma konusu ama gerçekten birilerine Avrupa'nın bu rahatlığı batıyor. Rahat durmuyorlar arkadaşlar. Hani bu olay özelinde de anlatmıyorum. Bu iki olay özelinde anlatmıyorum. Yani bu Özlem ya da diğer o aşı merkezinin başına getirilen doktorla ilgili değil. Allah ıslah etsin diyorum ben onları. Bak, söyleyeceğim bu. Bu ve benzeri durum. Ama baktığımız zaman birilerine bu rahat batıyor ve saçma sapan yollara sapıyorlar. Bakın, geçtiğimiz günlerde Almanya'da 8 milyon euro çalışmış olduğu firmadan çalan para transfer şirketi Yasemin adlı bir kadın, Türk. 28 yaşındasın daha. 8 milyon euroyu çaldı. Polisler hala arıyor, bulamadılar. Türkiye'ye gittiği söyleniyor. Hala haber yok. Yani rahat batıyor. Hayatlarını zindana çeviriyorlar. Şimdi kim bilir nerelerde, hangi dört duvarın içerisinde saklanıyor. Ne oldu? Parayı çaldığında ne oldu? Sana yedireceklerini mi sanıyorsunuz? Kim bilir sen onu kimlerle planladın? Sana yedirmezler zaten. Elbette er ya da geç yakalanacaksın. Bu işten kaçış yok. Ne oldu? Hayatın zindan oldu. Ömrün cezaevinde geçecek. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz, ne diyelim, Allah hiçbirimizi kötülerle karşılaştırmasın. Kötü yola hiçbir şekilde aklımızı kötü işlere sokmasın diyoruz arkadaşlar. Bizi, sevdiklerimizi, ailemizi, bu işlerin sonu yok. Bir de Avrupa'da yaşıyorsun ya. Senin yerinde olmak isteyen dünyada milyarlarca insan var. Senin yaşamış olduğun ülkede yaşamak isteyen milyarlarca insan var. Bunun kıymetini bilip biraz da şükretmek gerekiyor. Kusura bakmayın. Hani birazcık bu yayınımız biraz dertleşmek gibi algılayın. Haber değil de ben gerçekten öyle görüyorum. Yani biraz da şükretmeyi bilmek gerekiyor. Benim inancım bu yönde arkadaşlar. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Ayrıca sizlerden bir ricam, daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum.